Burada konuştuğumuz hiçbir şey kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değildir. Eğer yatırım yapmak istiyorsanız lütfen kendi araştırmanızı kendiniz yapın ve özgür iradenizle karar verin. Ayı piyasasını iliklerimize kadar hissettiğimiz şu dönemde bir yatırımcı olarak psikolojimizi sağlam tutabilmemiz gerçekten zor bir hale geldi. Önce FTX ve Binance savaşına tanık olduk. SEC olaya el attı. FTX'i incelemeye aldığını duyurdu. Ardından FTX iflasını açıkladı. Dile kolay milyarlarca dolar birkaç gecede eriyerek yok oldu arkadaşlar. Binance başta olmak üzere tüm borsalar rezervlerini açıklamaya başladı. Bunca olumsuz haberin arasında Bitcoin fiyatı da %14'lük bir kayıpla 15.000 dolar seviyelerine kadar geriledi. Kripto piyasalarında olumsuz havanın hakim olduğu dönemlere geçmişte de sıkça tanık olduk. Borsa çöküşleri, hack saldırıları ve daha birçok olay. Piyasadaki ya da projelerdeki çöküşlerde büyük kurumsal yatırımcılar bireysel yatırımcılara kıyasla çok ciddi zarara uğradılar. Yeter lan yeter! Yeter! Bu tip kötü tecrübeler merkeziyetsiz çözümlerin talep görmesini tetikliyor. Bu bağlamda her şeyin alternatifi olduğu gibi merkezi borsaların, hatta merkeziyetsiz borsaların da alternatifi var. Hem JAX hem de DEX modellerine alternatif bir proje ne olabilir diye soruyorsanız, bugün ilk FEX borsası Enclave Markets'i inceleyeceğiz. Enclave bu soruna çözüm olacak bir misyonda hareket ediyor ve varlıklarınızı başkalarına emanet etmeden soğuk cüzdanlarla risksiz ve gizlilik odaklı alsat yapabileceğiniz bir platform vaat ediyor. Aslında yaşanan olaylar sonucunda sistem otomatik olarak bu tarafı işaret ediyor arkadaşlar. Bu arada içeriklerin daha anlaşılabilir olması adına yaptığımız eklemelerden ve anlatım biçimimizden dolayı bazılarınız reklam almışsınız kaç para verdiler gibi yorumlar yapıyorlar. Ancak kanalımızda mümkün mertebe reklamlı içerik paylaşmıyoruz ve paylaştığımızda ise da videonun başında bunu mutlaka vurguluyoruz arkadaşlar. Yani Enclave Markets şimdiden söyleyelim sponsorlu bir inceleme değildir. Bu piyasa bir fikirler savaşı. Alternatiflerle dolu özgür bir arena. İşte bu yüzden motivasyonumuzu kaybetmeden öğrenmeye devam etmek için dilerseniz incelememize geçelim. İnsanlık tarihinde hem para kazanmak hem de ihtiyaçları karşılamak için ticaretin çok önemli bir yeri vardır. Milattan önce takas yani değiş tokuş yöntemleriyle ticaret yaparken paranın icadıyla ortak bir değerde birleşmiş, ilerleyen çağlarda dünyanın çeşitli yerlerinde önemli ticaret merkezleri kurarak alıcılarla satıcıları bir araya getirmiştir. Ulaşımın iyileşmesiyle dünya küçülmüş ve insanların daha kolay bir araya gelmesi daha büyük bir ticaret potansiyelini beraberinde getirmiştir. Tüm bunlara bakarak ticaretin temelinde iki grubun ya da kişinin iletişim kurmasıyla karşılıklı olarak ihtiyaçlarını karşılaması yatar. Peki günümüz iletişim ve hız çağında internet aracılığıyla doğrudan iletişim kurarak insanlar arasında ticaret sağlama fikri kulağa nasıl geliyor? Özellikle blockchain teknolojisiyle birlikte dijital para terimi üzerine tartıştığımız şu zamanlarda. Fark ettiyseniz az önce ticaretten bahsetmiştik fakat marketlere ve stokçulara yer vermedik. Keza bunlar da çok önemli birer aktör fakat biz özellikle iki kişi arasındaki ticareti temel almaya odaklandık. Çünkü Enclave tezgah üstü işlemler dediğimiz yöntemle bir ticaret imkanı sağlıyor. Yani bir OTC platformu. Bu milyon dolarlık işlemlerin gerçekleşebileceği anlamına geliyor. Bu yüzden her ne kadar bireysel olarak bizler de faydalanacak olsak platform en çok kurumsalların yani balinaların işine yarayacak ki bu da projenin zaten ana hedefi. Yine bu sebepten dolayı büyük ihtimalle Binance gibi dev bir platform haline gelmeyecek. Kendileri de bunun farkındalar çünkü çok niş bir alana hitap ediyorlar. Ek olarak söyleyelim halihazırda Enclave gibi kurumsallara yönelik özelleştirilmiş bir borsada bulunmuyor şu aşamada. Enclave ilk tam şifreli borsa olarak karşımıza çıkıyor. Emirleri okuyan bir borsa operatörü yok. Bunları takip eden, kaydeden ve işleme alan mekanizmalar yok. Fonlarınızı sizin için saklayan bir borsa da yok. Bu özellikleriyle FEX bir banka veya merkezi borsa modelinden farklı çalışıyor. Enclave Market'te her emir kendisine karşılık gelen bir karşı emir olduğunda gerçekleşir. Araya öncelikli işlem alınamaz ve emirler ortalama piyasa fiyatından gerçekleşir. Diğer yandan Enclave Market'te fonlar yöneticilerin dahi erişemediği gizli anahtarlarla birer kripto cüzdanda saklanır. Bunların donanım cüzdanları olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Şimdi nasıl çalıştığına basitçe bir göz atalım. Enclave Market kriptonun sunduğu imkanları tam anlamıyla kullanmayı sağlıyor, diyor CEO David Wells. Peki Enclave ne yapıyor da kriptodan tam anlamıyla faydalanıyor? Enclave'de işlemler zincir dışı gerçekleşiyor arkadaşlar. Bu nedenle piyasadaki diğer kişiler nerede ne kadar açık emir olduğunu göremiyorlar ve bunu bir sinyal olarak kabul edemiyorlar. Karanlık havuzlar adı verilen havuzlar sayesinde Enclave CEO'su dahi kimin ne kadar ne aldığını ya da ne sattığını göremeyecek. Peki bu neden önemli? Bildiğiniz üzere kriptoda bir gizlilik sorunu var. Zincir üstü işlemler güvenlik açısından çok önemli çıktılar sağlasa da kime ait olduğu bilinen cüzdanlar birkaç işlem sonra ifşa oluyor ve kolaylıkla takip edilebiliyor. Veya balina cüzdanların hareketleri piyasada genellikle sinyal olarak algılanıyor. Enclave küçük hacimli cüzdanlardan büyük işlemlere kadar gizlilik sağlayarak cüzdanınızın ifşa olmasının önüne geçer. Böylelikle kurumsal yatırımcılar sermayelerini ve işlemlerini ele vermek zorunda kalmayacaklar.
Enclave Market'e bir web cüzdanı aracılığıyla bağlanıyoruz. Borsayı kullanmak için KYC gerekli. Yeri gelmişken şöyle aşinalık olması adına bir giriş işlemi yapalım. Ekranın solunda gördüğümüz tahtadaki pariteler üzerinden işlem yapabiliyoruz. İşlemler direkt olarak blok zincirde gerçekleşiyor arkadaşlar. Yani bu kısım Dexter gibi çalışıyor ve hangi ağda işlem yapıyorsanız ona göre işlem ücreti kesiyor. Uygulama hala geliştirilme aşamasında olduğundan öne çıkan özelliklerinden bahsettik. Şimdi gelin jeton ekonomisine geçelim. Bize verilen bilgilere göre token çıkarmayla alakalı teyit ettikleri bir durum yok arkadaşlar. Projenin bir jetonu olmayacak. Yani özel satış, IDO, TG, listelenme vesaire bunların hiçbiri olmayacak. Şayet olursa da bunu ilk olarak toplulukla paylaşacaklar. Zaten kurumsallar için çalıştıklarından dolayı herhangi bir jeton çalışması beklemiyoruz. Aynı şekilde topluluk büyütme, yatırımcı toplama gibi bir dertleri de yok. Esas olarak yapmaları gereken platformu kullanacak büyük isimleri toplamak ve devamında Avalabs ve büyük firmaların sağladığı likiditeyle platformun işlemesini sağlamak. Enclave'in bir yol haritası bulunmuyor. Önceki incelemelerimizde de resmi yol haritası olmayan projeler vardı. Bunu makul buluyoruz çünkü jeton çıkarmadıkları için yatırım bekleyecekleri bir toplulukları da yok. Zaten bu tarz bir projede yol haritasından ziyade ara ara güncellemeleri duyurarak ilerlemeleri gayet normal bir durum. Proje şu anda beta aşamasında arkadaşlar. 8 Eylül 2022'de katılımcıların dijital varlıklarını herhangi bir bilgi sızıntısı veya piyasa etkisi olmaksızın belirli bir piyasa fiyatı üzerinden alıp satmalarına olanak tanıyan yeni bir hizmet olan Enclave Cross'un piyasaya sürüldüğünü duyurdular. Enclave Cross şu an için Ethereum, Bitcoin, USDC ve AVAX jetonları arasında takas işlemlerine izin veriyor. İlerleyen süreçte bu daha da genişleyecektir. Diğer vurgulanması gereken nokta Enclave, Hidden Road Partners, Ledger Prime, Republic Crypto, Blizzard Fund gibi bazı seçkin kurumsal ticaret firmaları ve prime brokerlarla yani ana aracı firmalarla platform üzerinde erken aşama testlerine başlamış durumdalar. Önümüzdeki süreçte platformda spot piyasalar için bir yükseltme yapılması bekleniyor arkadaşlar. Bunu da söylemiş olalım. Enclave resmi olarak şu kadar fon topladı, bu kadar yatırımcıya sahiplenecek bir durum yok arkadaşlar. Çünkü dediğimiz gibi jeton satışı yapmayacaklar. Kendilerini prime brokerlara yani dediğimiz gibi ana komisyoncu firmalara başarılı bir biçimde anlatabilmeleri platformun çarkının dönmesi için yeterli olacaktır. Bunun yanında zaten Avalabs'in de platforma likidite sağladığını tekrardan hatırlatalım. Enclave Markets Avalabs'te üretildi. Avalanche topluluğu tarafından desteklenen proje Emin Hoca'nın da son zamanlarda dilinden düşmüyor. Emin Hoca Enclave'in tanıtımlarını yapma konusunda oldukça motive ve sık sık merkezi borsalara negatif bakarken Enclave gibi çözümlerin geleceğinden umutla bahsediyor. Son zamanlarda blok zincir ağlarında Finality hızı oldukça popüler bir rekabet alanı. Avalanche ağı Finality bakımından diğer ağlardan daha hızlı işlem sonlandırır. Bu da merkeziyetsiz borsalarda saniyelik hareketlerdeki fiyat değişiminden etkilenmenin önüne geçmek demektir. Gelecekte daha çok merkeziyetsiz borsanın Avalanche ağında yer almasını bekliyoruz arkadaşlar. Bu konu son zamanlarda herkesin dilinde zaten. Enclave ve Emin Hoca'nın katkılarından bahsetmiştik. Peki projeyi Emin Hoca mı geliştirdi ya da takımında yer alıyor mu? İncelemek için dilerseniz takım kısmına geçerek bakalım. Enclave LinkedIn profiline göre yaklaşık 11 veya daha fazla çalışana sahip bir şirket. Baş yönetici David Wells gerçek bir ekonomi uzmanı. Michigan State Üniversitesi'nde lisans derecesini tamamladıktan sonra Harvard Business School'da MBA'yi kabul aldı. Finans sektörünün çeşitli alanlarında tam 16 yıllık deneyime sahip olan David Wells, Amerikan Deniz Kuvvetleri'nde ve Paxos'ta toplamda 9 yıla yakın tecrübe edinmiş. Enclave'de strateji lideri Phil'in CEO kadar parıltılı geçmişi olmasa da o da finans dünyasında yetişen ve yöneticilik deneyimine sahip biri. Enclave'in resmi olarak bize tanıttığı son çalışanı Profesör Olta Andoni, Avalabs'ten bu ekibe dahil olmuş. 11 kişilik bir ekip kulağa oldukça az gelebilir arkadaşlar, ancak bu tecrübedeki kişilerin oluşturacağı network'ü görmezden gelmemek lazım. Öte yandan Ethereum'da karşılaştığımız bir model vardı. Örneğin Starknet'te, Zcasting'de Ethereum Vakfı'ndan geliştiriciler, farklı pozisyonlardaki uzmanlar sık sık görev alarak katkı veriyordu. Aynı modeli burada Enclave ve Avalabs arasında da görebiliriz. Tüm bunlara bakarak Enclave'in henüz tamamlanmamış bir takım olduğunu ve daha fazla takviyeye ihtiyacı olacağını da rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu arada sağ üstte açılan karta tıklayarak Starknet incelememize de göz atmanızı tavsiye ediyoruz. Enclave Twitter'da 3000 takipçiye sahip, bir Telegram kanalları da var ancak şimdilik çok aktif değil. Discord kanalları ise bulunmuyor. Light Paper ve White Paper olmadığı gibi herhangi bir Medium makalesi de yayınlanmamış. Bununla ilgili olarak gizlilikten dolayı detay vermiyor olabilirler ya da bunun için acele etmemişlerdir. Önceden söylediğimiz gibi niş bir alan üzerinde ilerledikleri için kendilerine şu an için sadece özel olarak iletişimde oldukları kurumları anlatıyor olabilirler. Bu arada Emin Hoca uzun soluklu bir YouTube yayınında CEO David Wells'i konuk ederek global piyasalardan borsaların durumuna ve Enclave
kadar geniş bir sohbet kaydı aldılar. Bu kayıt hem vizyonlarından faydalanmak hem de Enclave'i CEO'sunun ağzından dinlemek için iyi bir kaynak ve her zaman olduğu gibi linki açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz. Enclave Market özelinde bir mesaj vermek istiyoruz arkadaşlar. Nasıl ki oyuncular geçici, futbol kalıcıysa, piyasalar da blok zincir teknolojisi de onu manipülasyon ve hırsızlık için kullanan kötü piyonları FTX'te olduğu gibi oyunun dışına iterek yoluna devam edecektir. Biz üretip kullandıkça her borsanın ve her aktörün bir alternatifi vardır. İncelememizin sonuna geldik arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirimleri aktif hale getirmeyi unutmayın. Videonun içinde anlamadığınız ya da detaylandırılmasını istediğiniz şeyler varsa yorumlarda sorabilir ya da Telegram kanalımızda gelip direkt olarak bizlere sorabilirsiniz. Bir sonraki incelememizde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.